Sonuna kadar izlediğinizde hem Mısır'ı nasıl gezeceğinizi hem antik Mısır'a dair bilmeniz gereken birçok detayı bu video sayesinde öğrenmiş olacaksınız. Bu gerçek mi ya? Peki burası neden bu kadar önemli? Dokundum, anında kabul etti. Ödeyeceğim para sadece $1. Ya bu kadar iyi heykellerin ve sütunların korunduğu son zamanlarda bir yer hatırlamıyorum. Ölmeden önce şu salonun içerisinden bir kere yürüyün. Allah aşkına şu manzaraya bakar mısınız? Yani $100 bu kadar para yapıyor burada. Dünyadaki hala ayakta kalan en eski mabetlerden bir tanesi karşılayacak. Instagram'da falan gördüğünüz yerler var ya, işte onların hepsi bunlar. İnanılmaz gerçekten. Burası insanın aklını başından alan bir yer. Şu an dünyanın en ucuz McDonald's'ı $3 sadece. 2000 yıl üşenmemişler, tapınağı geliştirmişler. Pek muhtemel video bittiğinde nasıl yapmışlar ya şaşkınlığını yaşayacağınız bir bölüm olsun. Hadi bakalım, Luxor gezimiz başlıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Mısır ayağına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere gezime Kahire'den başlamıştım. Size Mısır piramitlerini anlatmıştım. Sonra demiştim ki hadi gelin birazcık da piramitlerin bu arkada izlerini bırakan toplumun, yani antik Mısır uygarlığının eserlerini, mumyalarını görelim dedim. Kahire'nin merkezine götürdüm. Orada da Egyptian Museum'da dünyanın en büyük antik Mısır uygarlığının geride bıraktıkları tarihi izleri görebileceğimiz yerdi burası. Beraber burayı da gezdik. Sonra dedim ki bu adamlar nerede doğdular? Asıl neresiydi toprakları? Sizi oraya götüreceğim demiştim ya hani. İşte orası ülkenin güneyinde bulunan Luxor kenti. Bugünden itibaren size öyle şeyler anlatacağım ki hem bu kente dair bildiğim her şeyi gördükten sonra plan yapmaya başlayacaksınız. Hem de antik Mısır uygarlığının bu kurmuş olduğu kentleri ve nasıl 5000 sene önce böylesine hala çözemediğimiz, gerçek anlamda mucizevi şeyler yaptıklarına şahit olacaksınız. Tapınaklar, mezarlar, mumyalar, ardında bıraktıkları dünya kadar altınından, gümüşünden ne ararsanız eserler. Çok uzun zaman buralara hakim olmuş bir uygarlığın aslında hala bilmediğimiz izlerinin peşine düşeceğiz bu bölümde. Beni en çok heyecanlandıran duraklardan bir tanesi burası olacak. Çünkü hiçbir zaman gerçek anlamda ulaşamayacağımı düşündüğüm bir yere bu kadar yakın gelip, çünkü burası benim için bir hayaldi, çocukluk hayaliydi Luxor'a ulaşmak. O hani kitaplarda hep öğretmenlerimizin bize gösterdiği antik Mısır fotoğrafları, resimleri var ya, işte onun çıktığı yer burasıydı. O yüzden birazcık tarihe şahitlik edecek şekilde içerik hazırlayacağım sizlere. Sonuna kadar izlediğinizde hem Mısır'ı nasıl gezeceğinizi hem antik Mısır'a dair bilmeniz gereken birçok detayı bu video sayesinde yine her ülkede yaptığım gibi öğrenmiş olacaksınız. Çaylar, çekirdekler hazırsa, günün artık hangi saatinde beni izliyorsanız, bana sıcak bir Mısır'ın kış gününde keyifle gezeceğim bir seyahat olsun. Sizlere de gerçekten sonuna kadar hayranlıkla izleyeceğiniz ve pek muhtemel video bittiğinde nasıl yapmışlar ya şaşkınlığını yaşayacağınız bir bölüm olsun. Çok heyecanlıyım. Yüzümden de anlamışsınızdır. Hadi bakalım, Luxor gezimiz başlıyor. Önce Kahire'ye gelmiştim. Mısır piramitlerini de size gösterdim. Akabinde Kahire'nin merkezindeki Egyptian Museum, yani Mısır Müzesi'nde bu Mısır uygarlığının eserlerini gösterdim. Güzeldi. 2 gün takıldık. Sonra bir uçağa atladım. 2 alternatifim vardı. Ya deniz, kum, güneş için Sharm el Sheik'le Hurghada'ya gidecektim ya da güneye inip tarihin peşine düşecektim. Yani Luxor'la Asvan'a gelecektim. Önce dedim ki tarihe bir doyayım. Sonra giderim Hint Okyanusu'nun işte ucundan, Kızıldeniz'in kenarında güneşlenerek dedim dinlenirim. Aslında 3 alternatifte buraya gelebilirdim. Kahire'den trenle, yataklı trenler var bizim Doğu Ekspresi gibi. İkinci alternatif gemilerle, dünyanın en uzun nehirlerinden bir tanesi olan Nil Nehri'ni baştan sona bu gemilerle gidebiliyorsunuz. 12 günlük falan turlar dahi var. Üçüncü alternatif de uçakta. Otobüsü söylemedim bile, çok meşakkatli, hiç önermiyor kimse. Ondan sonra sabah bir uçağa atladım. Bir şey söyleyeyim mi? Dünyada gittiğim en eski uçaklardan bir tanesiydi. Sabahın 5'inde uçağa bindim, geldim 1 saatte. Havalimanına indikten sonra da 20 dakikada kaldığım otele ulaştım. O kadar güzel bir yerde kalıyorum ki bu yolculuğumdan biraz size bahsetmek istedim. Çünkü olur da bir gün buralara gelmek isterseniz bu rotayı yapmanızı önereceğim. Sonuna kadar izleyin çünkü. Otele geldim, aklandım, paklandım, şöyle biraz dinlendim ve Nil Nehri'nin kenarında kaldığım yeri sizlere gösterebilirim artık.
İşte buranın adı Jolly Villa Resort diye bir yer. Böyle yarım ada gibi bir ada gibi düşünebilirsiniz. Karaya köprüyle bağlamışlar ve ambiyans da şu. O kadar huzur dolu ki o Kahire'nin kaosundan sonra zaten birçok blogger da bu rotayı yapmayı öneriyordu. Böylece diyorlardı ki hani Kahire'den bıktıktan sonra korna sesiydi, kaostu, at arabalarıydı, sürekli sizi rahatsız eden insanlardı derken çok bunaltıyorlar demişlerdi. Burası çölün ortasında bir vaha gibi oldu. Merak etmeyin, bu kaldığım oteller, şu andan itibaren anlatacağım her şeyin detayını açıklamaya bırakacağım. Emin olun siz de buraya gelmeden önce onlara baktıktan sonra ulan Deniz zaten aynısını dünyanın her yerinde yapmıştı, biz de yaparız deyip plan yapacaksınız. Ben de. Görmüş olduğunuz Nil Nehri buranın güneyinden, Sudan sınırından doğuyor. Buradan da devam ederek güneyden kuzeye doğru akan Kuzey Yarımküre'deki tek nehir burası Akdeniz'e dökülüyor. Ve burayı zamanında taşımacılık için kullansalar da günümüzde bakın şöyle gemileri görüyor musunuz? Bunları bir otel gibi düşünebilirsiniz. Turizm amaçlı daha çok kullanıyorlar. Peki burası neden bu kadar önemli ve ben şu an bu nehrin hangi yakasındayım? Hadi gelin anlatayım. Neden önemli? Çünkü burası dünyanın en büyük açık hava müzesi. İngiliz arkeolog 1922 yılında Howard Carter geliyor abi. O Tutankamun var ya, bunların en böyle geride bıraktığı eserler anlamında. Küçük Kral diye de geçer. Onun mezarını buluyor. İşte o mezarın etrafında aslında 63 tane çok ünlü firavunların, kralların mezarları var. İşte bununla beraber buradaki kentleri bulan bu abi sayesinde burayı turizme açıyorlar. Siz aslında Mısır'a geldiğinizde Kahire'deki müzeleri gördüğünüzde sadece buradan çıkarılan eserlerin bir parçasını ya da piramitlerin buradan sonraki hikayesini görüyorsunuz. Ama buraya geldiğinizde gerçek kent ve yaşamı görebiliyorsunuz. Hatta öyle ki burada mumya müzesi bile var yani. O derece aslında hayatın izlerini burada görebileceğiz. Benim de gelme amacım zaten buydu. O yüzden 2 günlük bir gezi planlıyorum burada. 2 bölüm çekmeyi planlıyorum. Bakalım nasıl bir akış olacak. Ona göre bakarız beraber. Ama sonuna kadar izlemeye başlayacaksınız. Otelden çıkıp gezeceğim. Merkeze doğru giderim. Bir şeyler yeriz. Tapınakları gezmeye başlarız. Hem gördüklerimi hem de bildiklerimi özetleyerek aktarırım. Hadi bakalım. Ya ben bu otele bayıldım. Gerçekten Kahire'den sonra insan nefes aldığını hissediyor. Çok da güzel güneş var şansım. Ay, hello. Mesela bakın burada 3 tane böyle havuz var. Nil Nehri manzaralı böyle sağımında görüyorsunuz. Bu havuz mesela ısıtmalı bir havuz. Kışın falan da girebiliyorsunuz. Bu arada yazın buraya sakın gelmeyin. Pişersiniz. 50-60 dereceleri görüyordur muhtemelen. En güzel zamanları da böyle Ekim, Kasım, Mart'tan Mayıs'a kadarki dönem olarak biliniyormuş. Aklınızda bulunsun. Kışın da gelebilirsiniz tabii ki ama hani denize çok giremeyebilirsiniz. 23-24 derecelerde oluyor hava. Abi bak şimdi neredeyiz biliyor musunuz? Bak Mısır böyle bir yer. Görüyorsunuz sınırlarını şu şekilde. Biz de şurada yukarıda Kahire kentinden buraya gelmiştik ya. Buradan da bakın Sudan'a kadar giden bir antik nehrin aslında şehirleri var burada. Bir dünya tapınaklar var. Bulunduğumuz Luxor kenti de, ulan ne güzel anlatıyorum şu an. Teşekkürler bana. Şurada kalıyoruz. Bakın otel bu. Şehrin merkezi burası. 2'ye bölündü demiştim yani gezilecek yerler. Bugün şu kısmını gezeceğiz. Yarın da şu kısmını gezeceğiz. Şöyle görün. Şimdi yine çok güzel bir bilgi geliyor. Burada Uber'i birkaç kere denedim. İstediğim sonucu vermedi. Çok iyi çalışmıyor. Şu uygulama var ya, InDrive diye. Bunu indireceksiniz. Bak bu her yerde çalışıyor. Buna basıyorsun. Bu nakitle çalışıyor. Nakit paranızın olması lazım. Şöyle bayağı bir paramız var mesela. Bu yaklaşık olarak $100 falan. Yani $100 bu kadar para yapıyor burada. Rahat rahat. Bence bununla 2 gün gezersiniz bile. InDrive'ı çağırdıktan sonra da şehrin merkezine gidip birçok yere yürüyerek ulaşabiliyormuşuz. Öyle yazmış blogger kardeşlerimiz. Şimdi InDrive'ı çağıracağım. Şehrin merkezine gideceğiz ve tapınakları gezmeye başlayacağız. Hadi bakalım. Ya böyle bir hız olabilir mi? Dokundum, anında kabul etti. Ödeyeceğim para sadece $1. Kahire'de $2 falan gidiyor. Ya $1-2 bir yerlere gidebiliyorsunuz ya. İnanamıyorum gerçekten. Şimdi gelecek bakalım. Çıkışta bekliyorum. Ama bir serin, bir sıcak. Tam anlayamadım burayı da. Ama yukarıya göre en azından tertemiz ve gördüğünüz üzere gürültüsüz. Burada sıkıntı şu, plakaları okuyamıyorsunuz. Arapça olduğu için. Şu mesela benim arabanın 6129 plakası ama şu şekilde.
bu şekilde olduğu için sıkıntı ama zamanla haritadan bakarak alışabiliyorsun. Yine bangır bangır biriyle konuşarak telefonla hiç umursamıyor bizi. Çok seviyorlar telefonla konuşmaya, bayılıyorlar ya. Otelden çıktık, böyle bir manzaramız var. Kardeşim ya, böyle esnaf dediğim böyle olacak, hiç umursamayacak. Anlatıyor. Onlar sohbet ediyor, kahkaha atıyor, dertleşiyor, biz dinliyoruz. Gerçekten bu konuda Arapçaya doyacaksınız. 200 bin kişinin yaşadığı bir kent burası. Tabii aşağıya doğru indik ama daha çok yeşillik görmeye başladık. Muz bahçeleri var, ağaçlar daha fazla, tarlalar daha fazla. İlk izlenimlerim bu, yukarıya nazaran o çöl ortamı bitti gibi. Zaten nüfusun %90'ından fazlası Nil Nehri boyunca şehirlerde yaşıyorlar. Diğer kentlerin bittiği yerlerde çöller başlıyor. Ülkenin %90'ından fazla çöl zaten. O yüzden burada da bunu net bir şekilde hissedebiliyorsun. Uçaktan inerken her yer çöldü. Nehrin olduğu yerde yeşillik başlıyor ve hemen burada tarım kurmaya başlamışlar. İlk izlenimlerim kesinlikle daha temiz, daha güzel kokuyor ve daha sakin. Merkeze geldik. Vallahi başladı. Şehrin içindeyiz. Tapınaklara bakın. Hepsi ayakta görünüyor. Görüyor musunuz şeylerin, sütunların? Çok heyecanlıyım ama önce bir enerjiyi alıp yemek yerim. Bayağıdır doğru düzgün karnım doymuyor. Şimdi sırası. Good night. Abi McDonald's. Gerçekten artık böyle karbonhidrat ve protein karışımı bir şey yemek istiyorum. Bunu dikkatimizi çekti dedik, atalım kendimizi. Ya yemek sıkıntı buralarda. Gerçekten hani böyle o lezzeti ve kaliteyi, o özeni göremiyorsunuz. Bunu baştan bilin. Şimdi 1 dolar 50 Mısır parasına denk geliyor. Egyptian Pound'a. Bu mesela 4 dolar yaklaşık olarak. McDonald's'tan ülkede ilk defa bir şey yiyeceğim bu arada, hamburger bir zincirde. Bakalım ne kadarmış. Order here, start order. Standart, ben size menüyü söyleyeyim. Big Mac. Çok ucuz. Şu an dünyanın en ucuz McDonald's'ı. 3 dolar sadece. Bak. Make it meal dersem de standart. Arkadaşlar, standart McDonald's yemeği meal olarak 3 dolar sadece. Buradan anlayın durumu. Afiyet olsun. Hizmette sınır yok ya. Ayağımıza kadar getiriyorlar bir de. Diyeceksiniz oralara kadar gittin, McDonald's mı yiyorsun? İnsan özlüyor bazen bazı şeyleri. Karşınızda dünyanın en ucuz McDonald's menüsü. Vallahi güzel, bildiğim McDonald's. Yemeği yedim, karnım doydu. Şimdi karnım tok, sırtım pek diyerek tapınakları gezelim. Şuradan tapınağın olduğu yere şimdi girdim. Giriş kısmı bu nokta. Etraf böyle Mısırlı ailelerin çocuklarını birazcık da dolaştırmaya getirdikleri yer gibi, parkta bak takılıyorlar. Hi, good. You? Maşallah. Yani şuranın girişini tapınak mı, cami mi tam anlayamadım bak. O kadar emin değilim. Yürüyorum sadece. Çünkü diyorum bu terste bir işlik var. Camiye giriyor gibiydik. Uyardılar, camiymiş, arkası yan taraftaymış hemen giriş kısmı. Böyle kocaman bir meydandayız. Yine standart Mısır manzaralarını görerek ilerliyoruz. Ezan okunuyor. Bileti aldım. Giriş 10 dolar. Standart burada. Nereye giderseniz gidin en az 10 dolar ödüyorsunuz. Şimdi bu tapınak neden önemli ve burada ne göreceğiz onu anlatayım sizlere. Düşünsenize, yaklaşık 3000 küsür yıl önce, yani bunları nasıl yaptığınızda canlı canlı gelip baktığınızda aklınıza ilk şu geliyor. Bir mucize olmalı. Mümkünatı yok çünkü. O dönemin kralları bunu yaparken, firavunları tabii ilk başlatıyorlar ama özellikle 2. Ramses döneminde, o çok ünlü firavun var ya, onun döneminde burası çok geliştiriliyor. Akabinde Romalılar, Yunanlılar da gelip burada hatta katkı sağlıyorlar ama başlangıçta çoktan yapılmış oluyor. Normalde tapınakların büyük bir çoğunluğu tanrılara adanır.
Burada krallarının gençleşmesini anlatan heykeller kullanmışlar. Ama yanına geldiğinizde o kadar küçük kalıyorsunuz ki insan anlayamıyor. Yani gerçekten takdire şayan. 6 tane arkamda heykel var ya, işte o gençlik sürecini anlatıyor. Kimisinin yüzü gitmiş olsa da o heybetinin yanına geldiğini anlıyorsun. Hani siz şu an ekranlarınızın başında bu bizim canlı gözle gördüğümüzü anlayamazsınız. Yani bunu görüp şahit olmak çok başka bir şey. Umarım sizlere de nasip olur. Antik Mısır'da kullanılan alfabe, hieroglifler şöyle bir dikili taşa işlenmiş bir şekilde tabii ki o dönemin hikayesini, duasını anlatıyor. Biz bunun uzmanı değiliz ve asla da size bunu aktaramayız. Bunu bir rehberle gezerseniz anlayabilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim. Şuradan aşağıya doğru yürüdüğümüzde biraz sonra bizi o adamların 3500 sene önce yaptıkları dünyadaki hala ayakta kalan en eski mabetlerden bir tanesi karşılayacak. Her bir kayanın yaklaşık olarak heykelin 70 ton olduğu söyleniyor. Bakın ben ne kadar küçük kaldım yanında. Yani bu sanırım bir 30 metre var komple yapı olarak. Ayaklarının dibine anca gelebiliyorsunuz. Ve o dönemin firavunların zenginlik göstergesi, aynı zamanda aslında güç göstergesi. O zamanlar köleler gibi düşünmeyin çalışanlar. Hepsi maaşı çalışan bu firavunların kendi halkından insanlar. Sistem de şu şekilde işliyor. Yukarıdaki krallar, ortada yöneticiler, en altta da tarımsal faaliyetler ve işçilikle uğraşan kesim olarak o dönem toplum ayrılmış ve bütün bu mabetlerin hepsini onlar yapmış. Paralarını almışlar tabii ki. Bunun bir de nehrin karşısında bir sonraki bölümde izleyeceksiniz muhtemelen. Krallar ve kraliçeler vadileri var. Orada 63 tane firavunun mezarını göstereceğim. Mesela orası da çok başka bir diyar olacak. Dünyanın en eski firavunların geride bırakmış oldukları eserlerin, altın kaplamaların, ölüm maskelerinin çıktığı yer orası. Ama şu an itibariyle yani bunu canlı görmek ve hani Mısır'da böyle bir şeyin olduğunu önceden duyuyordum. Ama hani Avrupa'da da çok gezdim. Roma'sından Atina'sına. Bu başka bir sayfa. İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten. Yani şu kayalara bakar mısınız? Birbirine nasıl kitlemişler? Ben size bunun benzerini önceki bölümde söylemiştim. Peru'daki Machu Picchu'da da anlatmıştım. Cusco şehrinde. Bakar mısınız? Birebir nasıl öpüştürmüş? Ve o zamanlar bunu nasıl kestiniz kardeşim? Elektrik mi var? Testere mi var? Neyle kestiniz yani? Bu hala gerçek anlamda insanın algılayamadığı aslında yetkinliğe sahip bir tecrübe ve başyapıt. Gerçekten inanılır gibi değil. Yani siz o dönemde bunları nasıl kestiniz, nasıl şekil verdiniz, nasıl üstüne bu işlemeleri yaptınız? İnanılmaz. Bakın az önce yanlışlıkla girdiğim yerde bu tapınağın hemen önündeki cami. Şurada yine o dönemki yüzlerini bak ne kadar belirgin bir şekilde görebiliyorsunuz. Sakalına kadar var. Bir sonraki bölümde size anlatacağım. Burada bir tane de kraliçe hükümdar var. Onun da karşıda bir mabedi var. Orada o konuya değineceğim. Çünkü o ilginç bir şekilde Tanrı'nın görünüşünü temsil etmek için takma sakal dahi takıyor. Abi şu an sütunların içerisinde dolaşıyorum. O hani Instagram'da falan gördüğünüz yerler var ya, işte onların hepsi bunlar. Ve düşünün 3000 küsür yıl önce işledikleri o bütün işlemeleri görüyorsunuz bak. Sanki dün yapılmış gibi. Bakar mısın şuna? Harika. Gerçekten insan kendini küçücük hissediyor burada gezerken. Allah aşkına şu manzaraya bakar mısınız? Yürüdüğüm yola bakın. Yani ben o kadar gittiğim antik kent görmüşümdür. Ya bu kadar iyi heykellerin ve sütunların korunduğu son zamanlarda bir yer hatırlamıyorum. Abi imkansız bunu yapmak ya o yıllarda. Mümkünatı yok. Yani yanına şuradan yürüdüğünüzde bir tepeye baktığınızda durumu anlıyorsunuz ya. Ya yok hani bunu İlber Ortaylı da birçok kez söylüyordu. Önce tarih konusunda bir yeri keşfetmek, dünyayı anlamak istiyorsanız Mısır'dan başlayın diye. Yani Atina'daki o var ya, neydi ismi? O halt yemiş ya. Bunların yanında orada 5 tane kolon görünce seviniyorduk. Burada bunların içinden geçiyorsun, aşağıda başka bir kent daha var. 2,3 kilometre ileride mi ne? Orada da başka bir dünya tarihi yollar var. Hepsi birbirine bağlanmış falan ve 3500 sene önce yapmışlar. Buradaki tapınağın içerisinde aslında birçok hikaye anlatılıyor. Hieroglifler sayesinde.
Şimdi diyelim ki siz burayı buldunuz, tamam mı? Eskiden işte yüzlerce yıl önce Romalılar da gelmiş, Yunanlılar da gelmiş buraya. Tam anlamıyla alfabeyi nasıl çözersiniz, değil mi? Burada yazan şeyin bir manası olmalı. Baykuş çizmiş mesela. Bir yere anahtar çizmiş. Nasıl anlayacaksınız? Ben size papyrus'u Kahire'deki gezimizde piramitleri gezerken anlatmıştım. Bize bütün aslında hikaye ve mesajları veren buradaki kralların mezarlarından çıkan papyruslar. O zamanki yaşamları anlatan o bildiğiniz kağıtların üstündeki hikayelerle çözülüyor. Aslında burada o dönemin savaşlarını, hayatlarını, bu hangi tanrı için ya da firavun için yapılmışsa onun gücünü anlatan yazılarla dolu ve ilginç yanı, yani 3000 sene önce yazılmasına rağmen hala yukarıdaki kiriş ve kolonlarda bunu net bir şekilde görebiliyorsun. Bak şunların hepsinde var. Çok çok iyi. Bu zamana kadar gittiğim en iyi açık hava antik kentleri, tapınaklarından, müzelerinden bir tanesi diyebilirim. Bak şimdi bir şeye değinmek istiyorum bak. Burası var ya, hani hep demiştim ya, Mısır aslında o kadar zengin bir yer. Toprağın neresine dokunsanız tarih fışkırıyor diye. Ama bu adamlar bunun farkında değil. Eğitim yok, saygı yok. Hatta bir tane blogger arkadaşımız şunu yazmış. Arsızlığın son noktası turizm konusunda demiş. Nereye bağlayacağım? Bu kadar kadim bir coğrafyadasınız. Yani bir tarafında Süveyş kanalı var. Dünyanın en nokta olarak baktığınızda doğu ile batının geçtiği yerdesiniz. Ve insanlar aylık 10 kilo ete zorla çalışıyor. Çünkü eğitime gram değer vermiyorlar. Bak, bu kadar önemli bir yerde uyarıya bak. No smoking. Her yere sigara atmışlar. Yerde bütün sigara atanlar da kendileri bu arada. Yani Türkiye'den daha çok sigara içilen bir yer görmüş oldum. O da Mısır. Buna da değinmiş olalım. Şimdi buradan da diğer tarafına geçiyoruz. Eğer tarihi seviyorsanız Mısır'a gelmeden önce kesinlikle Antik Mısır'a dair kitapları okuyun. Videolar izleyin. Sonsuz bir derya deniz burası. Buradaki birçok şeyi ben size nasıl anlatayım bilmiyorum ki ne olduğunu, ki onu da geçtim. Anlatmaya kalksanız zaten ömür yetmez. Yani bizim buraya geldiğimiz günden beri hep şaşırdığımız şey şu. Ne müzelere zaman yetiyor ne böyle antik kentlere. O yüzden geleyim de tarihi doyayım, en ince ayrıntısına kadar bileyim, bütün o mabetleri göreyim diyorsanız Luxor'a bile bir hafta ayırın derim. Şu ana kadar onu görmüş oldum. İşte bak, bunlar Ramses'in asıl bu tapınağın yapılmasının ve o zamanki Antik Mısır'ın en büyük gelişmesini sağlayan kralının gençlikten yaşlıktan gençliğe doğru olan heykelleri. Şimdi biz bir sonraki bölümde izleyeceksiniz onu. Çok iyi bir rehberle bölgeyi gezeceğim. Onda özellikle bu kralların bulunan mezarların olduğu yer var ya, orayı gezerek size anlatacağım. Tutankamon'a kadar. Tutankamon'u zaten ben size Kahire'de anlatmıştım. Çok aslında katma değer sağlayan bir kral değil, firavun değil. Sadece bulunan mezarlar içerisindeki en iyi korunmuş eserler onda olduğu için. Neden? Talan edilmiş arkadaşlar. Yani bu görebildiğiniz şeyler bile bence günümüze gelebilmesi mucize. Ya sömürülmüşler, çalınmışlar, kırılmışlar, erozyona uğramışlar. Yani birçok kez ne yazık ki bu dünya mirası olmasına rağmen belli bir zümrenin eline geçmiş. Biz de ne yazık ki bunlarla yetinmek zorundayız. Buradan ayrılıyoruz. Sırada yine çok güzel bir tapınağa götüreceğim sizi. Bugün paso akşama kadar tapınak geziyoruz. İşte şimdi aradığım firavunların örnek görselini buldum. Bakın arkadaşlar, buradan itibaren bütün bu önemli 6 tane firavunun fotoğraflarını görüyorsunuz. Bundan sonra şu abiyi görürseniz bilin ki bu Amenhotep'miş. Bunların içerisindeki en ünlüsü de bu Tutankamun ve en çok katma değer sağlayandan Ramses. Bak, bu adam sadece Antik Mısır'ı 9 sene yönetiyor. Ama Ramses, bakar mısınız, 66 yıl en uzun kalan bu coğrafyayı yöneten kişi, en çok katma değeri de o sağlıyor. Her yerde de onun heykelini zaten görebiliyorsunuz. Tutankamon'un yüzünü şu altın kaplamalı ölüm maskesi diye geçiyor diye hatırlıyorum. Mısır'daki Egyptian Museum'da göstermiştim. Gerçekten canlısı harikaydı. Burada da böyle bir özetini gösterdim. Şimdi şurada bir yol var. Karnak Tapınağı'na kadar gidebiliyor musunuz? 2 küsür kilometre, yaklaşık 3 kilometre civarında ve böyle sağlı sollu vücudu hayvan,
yüzü insana benzeyen heykeller yapmışlar. Yüzlerce varmış burada. Şimdi normalde burayı akşam da gezebiliyorsunuz. Daha çok bu tapınağa akşamüstü gelirseniz akşamla beraber aydınlatmasını görebiliyorsunuz ama diğer tapınağı kaçıracağız. O yüzden bu hakkımı belki oradan da görünüyorsa ona saklamak zorundayım. Çünkü zamanlamada hata yaptık. Buradan ayrılıyoruz. Şahaneydi. Yani daha Luxor'a giriş 101 bu. Sonrakileri merakla bekliyorum. Hadi bakalım sıradaki tapınağa gidelim. Tapınakların babası Karnak tapınaklarına geldik. Girişi bu şekilde. İşte şimdi göreceklerimiz bence daha da iyi olacak. Şuradan girelim bakalım. Yine her yerde asker, polis, güvenlik var. Karnak tapınağı. Giriş 600. Bunların parası değişebilir çünkü daha son bir yılda %50 paralara değer kaybetti. Siz dolar olarak bakın, yine bu dolar olarak kendine aynı yerine gelir. O da 12 dolara denk geliyor. Burası o kadar büyük bir yer ki dünyanın en ünlü aslında tapınaklarından bir tanesi. 2000 yıl üşenmemişler, tapınağı geliştirmişler. Kaç tane firavun gelmiş ama 3 tane firavunun çok büyük katkıları varmış. Burası da kesinlikle Luxor'da en çok ziyaretçi çeken yer olduğu için görülmesi gereken yerlerin başında. Hadi burayı gezelim. Gerçekten hava şu an çok güzel. Gündüz sıcaktı, rahat gezilemiyordu. Yakıyordu çünkü. Hani bu aylarda bile böyleyse ben buraya yazın ölsem gelmem. Aklınızda bulunsun. Bu arada şu anda dünyanın dört bir yanından videolarımı izliyorsunuz. Instagram'da da paylaşıyorsunuz. Eğer ekranlarınızın başında televizyonda ya da işte bilgisayarda, telefonda izliyorsanız story olarak, yani hikaye olarak Instagram'da beni paylaşıp etiketleyerek destek olabilirsiniz. Çok emek veriyoruz. Arkada çok güzel bu yolculuğa ortak olan arkadaşım Göksel var. Beraber 2 kişilik dev kadro olarak bu çekimleri ve belgeselleri hazırlıyoruz. Bu desteğiniz beni motive edecektir. Teşekkürler. Hadi bakalım gezelim. Tapınağın girişi bu şekilde. Abicim sen 3000 sene önce ne yaptın? Kimi buldun da bu tapınağın girişini bu kadar yüksek yaptın dedirten standart bir Mısır tapınak girişi. Bu da çok heybetli görünüyor. Şimdi böyle hafiften gün batımına doğru hava çok güzel oldu. Şu tapınağın girişinden bütün bu içerisinde ne yaptılarsa 2000 yıl boyunca hem göreceğiz hem de size aktaracağım dostlar. Abi ilk girişte anlamıyorsunuz heybetini ama yaklaştığınızda içeriye tam şu kapıdan girerken ulan diyorsun harbi burası da bayağı büyükmüş. Yani insanların ne kadar küçük kaldığını zaten anlayabiliyorsunuz ve bu işte antik Mısır uygarlığının en büyük, hatta dünyadaki de bildiğim kadarıyla en büyük tapınaklardan bir tanesi. Çok iyi. Burada da yine aynı yoldan var. Sağlı sollu firavunlar sizi karşılıyor ama bayağı turizmi oturtmuş,lar. Öyle bir Çinli akını var ki şu ana kadar Mısır'da herhangi bir yerde Çinli görmediğim olmadı. Çok çok iyi arkadaşlar. Yani şurada yürümek, neye bakacağını şaşırmak, bu heykellerin heybetleri, hani müzede görürsün ama canlı canlı tarihi bir kentin içerisinde görmek başka bir duygu. Abi şuradan ya Avrupa'ya gidenler bilir. Roma'sından, Paris'inden, Barcelona'sından, yok şöyle tarihi yapı var, yok böyle dersiniz ya, ki ben 100 kere gitmişimdir herhalde. Gelin bir de burayı görün arkadaşlar. Bu gerçek mi ya? İnanılmaz. İnanılmaz. Şu İnanılmaz. Lan uzaktan hiçbir şey belli olmuyordu. Yakından gelince Allah'ım. Bir dakika durun, kendime gelmem lazım.
Dostlar, şimdi biz yeni bir site kurduk. Amacımız dünyayı sizlerin de gezmenizi sağlamak. Beni de gezdirin.com adında bu web sitemizde aslında gittiğimiz kentlerin ve ülkelerin gezi kartlarını hazırladık. Az önce Firavun'dan da rica ettim, bir tane aldı sağ olsun. Eğer bizi desteklemek isterseniz Beni de Gezdirin'deki hazırlamış olduğumuz bu gezi kartlarından alabilirsiniz. Ben size Mısır'ı burada şehir şehir anlatsam da belli bir yerden sonra sıkışabilirsiniz planlama yapma konusunda. Beni de Gezdirin'de de Mısır'a nasıl gelinir, hangi şehirde nereyi görürsünüz, hangi şehirde ne yersiniz, nerede kalırsınız böyle rehberler halinde hazırlayacağız. Niye bunu yapıyoruz? Burada siz bir bölüm izliyorsunuz. Ama orada ülkeye ve şehre dair bir rehber göreceksiniz. Böylece gelmeden önce güzel bir planlama yapabileceksiniz. Bizi de desteklerseniz bu süreçte çok mutlu olurum. Bu benim ilk defa yeni yaptığım Sezer'le beraber girişimim. Çünkü dünyayı çok gezmek istiyoruz. Sürdürülebilir bir şekilde gezmek istiyoruz ve yeni yaptığımız bu girişim sayesinde birçok hayalimizi de gerçekleştirebileceğiz. Bu süreçte bize destek olursanız çok mutlu olurum. Detayları açıklamaya bırakacağım. Oradan da bakarsınız. Şu anda içeride Phuket, Bali, Dubai kartları hazır. Onlara bakıp alabilirsiniz. Bir yere gitmeden önce artık amacımız Beni de Gezdirin'de bütün bu şehirlerin, ülkelerin kartlarını hazırlayıp bizim gezdiğimiz gibi bütün bu bildiklerimizi rehberler halinde sizlere de aktarabilmek. Böylece uçağından, vizesinden her şeyi biliyor olacaksınız. Tekrardan herkese teşekkür ederim. Dünya turuma ortak olduğunuz için bu süreçte de desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hadi gezimize kaldığımız yerden devam edelim. Dakikalardır içeriye geziyorum. Devasa bir kompleks yapmışlar. 2000 yılda duvar duvar, ilmik ilmik, sütun sütun, kolon kolon işlemişler. Hieroglifin en iyi örneklerini burada görüyorsunuz. Zaten hieroglif Antik Mısır'daki bu duvarlara yapılan çizimlere de verilen isim. Ama o kadar net ki bakın. Yani sanki dün yapılmış gibi. Ben çok dokunmak da istemiyorum zarar vermemek için. Gerçekten yani neler anlatılıyor kim bilir. Bu dili çözen bilen pek tabii ki bir sürü bilim adamı var. İşi bu olan. O yüzden buraya gelmeden önce okuyabildiğiniz kadar kaynak okuyun. İzleyebildiğiniz kadar da belgesel izleyin. Nasıl yapmışlar? O zaman bizden ilerilerde miymiş, gerideler miymiş hala bilinmese de ki milattan önce 300-400'den sonra zaten uygarlık bitiyor artık. O yüzyıllarda çok bir kaynak yok. Günümüze gelen bu işte Mısır piramitleri burası derken insanın aklı gerçekten gezerken özellikle almıyor. Hayran kalıyorsunuz. Ben size az önce şurada böyle sütunların olduğu bir salon göstermiştim. Orası en ünlü yeri işte. Kabartmalar ve hierogliflerle böyle çok inanılmaz derecede korunmuş ve renklendirilmiş. Şu arkadaki en yüksek olan da o işte size bir sonraki bölümde göstereceğim kadın firavunun hükümdar olduğu dönemdeki o işte heybetini göstermek için yapılmış. Onu bir sonraki bölümde izleyeceksiniz. Burada 134 tane böyle sütun var ve dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. Şu an buradaki birçok firavunu, tanrıyı hepsini biliyorum. Dilim tam dönmüyor, aktaramıyorum. Fethiye Belediye Başkanı'nın sayısını bu kadar bilmiyorum. Bana kim diye sorsanız bu kadar hakim değilimdir. Kaç gündür buraları araştıra duya duya artık tanrılar, firavunlar böyle kulağınızın arkasında bir nevi küpe oluyor. Şimdi işte tanrıların çocukları var. İnanılmaz bir gara düzen var burada. Ne derler? Mitler, hani efsaneler de var. Tabii aynı zamanda buradaki firavunların inandığı şey ne? Tanrı'nın yansıması olduğunu düşünenler var. Tanrı'nın kendisi olduğunu düşünenler var. Yani bütün bu tapınaklar ya Tanrı'ya yapılıyor ya da firavuna. Vallahi ben Tanrı'dan da Firavun'dan da buradaki hikayelerden yoruldum. Artık dilimde de tüy bitti. Kaç bölümdür size anlatıyorum. Gerçekten kafanız karışabilir. Ama diyeceğim tek şey şu. Buraya gelip hayatınız boyunca ölmeden önce şu salonun içerisinden bir kere yürüyün. Burası insanın aklını başından alan bir yer. Bir kere daha söylüyorum. Ama o kadar çok vakitleri varmış ki bu arkadaşların zamanında. Demişler ki bu duvara şunu yapalım, şuraya şunu çizelim, orayı kabartalım, şuraya gidelim başka bir şey anlatalım diye sürekli boş zamanlarında resmen binaları yapmışlar. Üstüne de hikayeleri anlatmışlar. Ama gerçekten acaba diyorum buraları gezerken hani Mısırlıların elinde değil de daha değerleri koruyabilen bir toplumun elinde olsaydı burası nasıl görünebilirdi? Çünkü çok fazla yağmalanmış birçok yer. Aynı zamanda hırpalanmış da. Bizde de aynı şey oluyor. Mesela hatırlıyorsunuz Ayasofya açıldığı zaman kapı kolunu kemirdiler mesela. Bir şeyler oldu. Yani ya da işte Likyalıların arkada bıraktıkları bir dünya mezarları var. Likya yolu var dünyanın en eski yollarından bir tanesi. Gün yüzüne doğru dahi çıkartamadık. Yani böyle önemli dünya mirası yerleri koruyup kollamak, anlatmak lazım.
Biz yine son yıllarda iyi atılımlar yapıyoruz. Çok güzel müzelerimiz de olmaya başladı. Ve bu rotaları tanıtmaya da başladı Turizm Bakanlığı. Tebrik ediyorum. Ama Mısır bu konuda bence hala çok geride, çok da yolu var. Zaten turizm konusunda çok kabalar. Hep söylediğim şeye hazırlıklı olun. Bir de Asya nüfusuna hazırlıklı olun. Birçok yerde fotoğraf çekemeyeceksiniz. Gördüğünüz gibi tripodla yaşıyorlar. Aklınızda bulunsun. Çok güzel 2 durağı gördük. Burası nehrin doğu kıyısıydı. Şimdi artık buradan ayrılıp yemek yemeye gidelim. Yorulmaya başladık. Zaten bir sonraki bölümde de batı kıyısını anlatacağım size. Aslında tam anlamıyla o mezarların, kralların, kraliçelerin, firavunların mezarlarını göreceksiniz. Abi yine InDriver'dan taksimi çağırdım. Rahat rahat otelime gideyim dedim. Baksanıza mis gibi de bir hava var. Zaten akşam burada yapacak hiçbir şey yok. Böyle gidiyorsunuz nehir kenarında oturuyorsunuz, keyif yapıyorsunuz. Şu kordon bölgesi güzel. Yürünebilir. Nasıl yarın da buradayız. Yarın yürürüz en kötü. Belki tekne turu da yaparız ama öncelik bu tapınakları görmekti. Yorucu bir gün oldu. Otelde yemekle devam edeceğim ve bakın gece de böyle görünüyormuş. Luxor tapınağı, sabah gösterdiğim yer size. Akşamı da güzelmiş ışıklandırması falan ya. O yüzden diyorlardı ya gece de görün diye, aklınızda bulunsun. Abi atladık geldik 5 dakikada, vallahi var ya, insanın böyle güzel oteli olunca ne restoran arıyor ne mekan. Baksanıza şuranın güzelliğine. Böyle akşam yemeğini bugün burada yemek daha iyi olacak. Yarın yine başka bir yerde deneriz şansımızı ama buranın da ambiyansı çok güzel, baksanıza. Böyle yakmışlar ısıtıcıları, arkada vermişler güzel müziği. Şöyle Nil Nehri'nin kenarından birçok restorandan daha iyi olacağına adım gibi de eminim. Otel iyi çünkü. Bak şurada da ateşleri yakmışlar. Nargile keyfi yapıyorlar. Ya Mısır'da şöyle bir sorun var. Birçok yerin menüsü, fotoğrafı, otel de dahil buna göründüğü gibi olmuyor. Canlısı çok farklı. Ama burası güzele benziyor. Ne kadar kötü olabilir? Bir kere mangal yapıyor. Ay böyle bak, tavuk mavuk ne ararsan yapıyormuş. Burada da yine açık büfe, restoran mantığında. Kahvaltıda da öyle oluyor bildiğim kadarıyla. 10 dolar veriyorsunuz, onu alabiliyorsunuz. Şahane, en sevdiğim. Bizim Türklerin en sevdiği şey açık büfe. Bak şöyle İtalyan restoranına doğru gidelim. Allah'ım, bakın ne var. Çabuk tereyağıyla peynir getirin. Good evening. Selamünaleyküm. You are making bread. Pita. Thank you. Thank you. Eski usul abi. Direkt baksana. Tandır usulü. Yani söylediğim kadar yok mu? Bak bizim ortam daha iyi değil mi? Karmaşadan sonra burası ışıklar, renk, hava olsun. Bak bir yandan da ne var yukarıda? Güzel de bir ay ışığı. Ben çok beğendim burayı. Vallahi hepsinin detayını açıklamaya bırakacağım. Buralara gelirseniz bütün o önerilerime bakın. Memnun ayrılırsınız. Arkadaşlarım, sevgili Mısırlılar. Şimdi artık oturdum, biraz keyif yapıyorum. Çok erken uyuyacağım çünkü yarın 6.30-7 gibi kalkıp sizi kralların ve kraliçelerin o dünyaca ünlü vadisine götüreceğim. Dün de gece yolculukta geçtiği için sabah 5'teydi uçak, pek uyuyamadım. Yani gözlerimin altından da anlıyorsunuzdur. Benim bu videoları yapma amacım hem kendi hayallerimi gerçekleştirmek hem de sizlere her şehirde, ülkede yaptığım gibi bu gezi rehberleriyle rehber olmak. Muhtemelen hepiniz kafanızdaki o bir yere giderken ki soru işaretleri çözülmeye başlıyor. Puzzle'ın parçaları tamamlanıyor ve canlı canlı gördüğünüz için artık bir şekilde hem şehirleri hem de ülkeleri tanımaya başlıyorsunuz. Bu benim en büyük hayalim zaten. İnsanlara rehber olmaya başladığım gün herhalde bir 10 yıl öncesiydi ve bugün artık dünyanın dört bir yanına gitme, bugün bile takipçilerime denk geldim. Çok mutlu oluyorum, iyi ki varsınız. Biraz da fiyatlardan bahsedeyim buradaki. Şöyle bir şişe şarap abi, şaka gibi 20 küsür euro böyle iyi bir otelde. İstesek açık büfe yemek de yiyebilirdik, sınırsız yiyebiliyorsunuz ama ben tokum ve herhalde yine midem küçülmeye başladı seyahat etmeye başladıktan beri. Buna artık alıştım ama gerçekten fiyatlar yeme içme anlamında da çok uygun burada. Beni de gezdirinde bir Mısır kartı olarak dev bir sizlere rehber hazırlayacağım. Oradan bakarsanız bizi de desteklemeyi unutmayın. Açıklamada da hepsi olacak. Şimdilik uyuyacağım, dinleneceğim, kendime geleceğim. 6.30'da artık bu nehrin, Nil Nehri'nin karşısına geçeceğiz. O firavunların gömüldüğü dünyanın en ünlü mezarlarını birlikte keşfedeceğiz. Aynı zamanda kentlerini de. Harika bir yerdi gerçekten. Ben çok beğendim. Eğer bir gün siz de buraya gelirseniz emin olun çok beğeneceksiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.